Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak kıyır kıyır çok lezzetli, aynı zamanda da buzluk için uygun nefis bir kurabiye tarifi veriyorum. Hemen başlayalım. Tarifimiz için öncelikle 250 gram oda ısısında bekletilmiş, yani yumuşamış tuzsuz tereyağını veya margarini uygun bir yoğurma kabının içerisine alarak üzerine 1 adet yumurta, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu ve 1 su bardağı pudra şekeri ilavesi yapalım. Ardından bir taraftan elimizle karıştırmaya başlayıp diğer taraftan azar azar un ilavesi yaparak hamurumuzun kıvamını ayarlayalım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır ve 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 3 dolu su bardağı un kullanarak kıvamını istediğim gibi elde ettim, yani ayarlayabildim. Ama her zaman özellikle söylediğim gibi kullandığınız unun cinsine, markasına, kalitesine, hatta yumurtanızın boyutuna göre bile 1-2 yemek kaşığı kadar oynama olabilir. O yüzden özellikle kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Hamurumuz hazır olduktan sonra 2 eşit parçaya bölelim ve hamurlardan bir tanesini farklı bir kaseye alalım. Bu arada hamurumuz kesinlikle ne çok sert ne de çok yumuşak olmamalı. Çok yumuşak olursa gereğinden fazla kabarır, sert olursa taş gibi, yani kıyır kıyır olmaktan çıkan farklı bir kurabiye olur. O yüzden özellikle kıvamına ayarlamaya dikkat edin. Ardından hamurlarımızdan bir tanesinin üzerine 1 dolu yemek kaşığı kakao ve 1 dolu yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi yaparak elimizle kakaolu hamurumuzu hazırlayalım. Yani yoğurarak kıvamını verelim. Bu arada kullandığınız kakaonun cinsine göre de renginde değişiklik olabilir. O yüzden dark kakao kullanırsanız çok daha güzel bir renk elde etmiş olursunuz. Ve kakaolu hamurumuz da artık hazır. Kıvamını şu anda ekranda görüyorsunuz. Her iki hamurumuz hazır olduktan sonra beze haline getirip tezgahımıza alalım. Ardından bir hamur kartı yardımıyla eşit parçalara bölelim. Keserken hamurumuzun kıvamı daha da belli oluyor. Gördüğünüz gibi daha pişmemiş haliyle bile kıyır kıyır ve gerçekten çok güzel. Hamurlarımızı kesip ardından elimizle de ayarladıktan sonra, yani boyutlarını eşitledikten sonra beze haline getirelim. Toplamda 6'şar adet sade ve kakaolu hamur elde ettim. Yani toplamda 12 beze elde ettim. Bezelerimiz hazır olduktan sonra elimizle yuvarlayalım. Ne çok fazla ince ne de çok fazla kalın yapmamaya dikkat edelim. Ortalama bir parmak kalınlığında olması yeterli olacaktır. Bir tanesini hazırladıktan sonra geriye kalanlarının da tamamını aynı şekilde yuvarlayarak rulo haline getirelim. Hamur yağlı olduğu için yapışmayacaktır ve kolayca şekil alacaktır. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bu arada siz de benim gibi yapıp hamuru hazırladıktan sonra kesinlikle kaldırmayın. Aksi takdirde bu şekilde hızlıca kırılabilir. Hamurlarımızı hazırladıktan sonra alt ve üst kısmına toplamda 3 hamur üst üste koyacağız. 3 tanesini de yan yana getiriyoruz. Öncelikle üçlü bir grup yaptım. Gördüğünüz gibi kenarlarını kakaolu, ortasını sade ve daha sonra kakaolu hamur ortaya, sade hamur ise dışa gelecek şekilde bir grup daha hazırladım. Ardından yine kakaolu hamur dışa ve sade hamur ortaya gelecek şekilde hamur hazırlıyorum. Yani her hamurun üzerine farklı renkte bir hamur gelmesine özellikle özen gösterelim ki daha sonrasında kurabiyemizin görüntüsü çok daha güzel olsun.
3 renkli bir grup yaptım. Gördüğünüz gibi diğer 2 hamurumun üzerine getirdim ve toplamda 3 hamuru üçlü grup halinde, yani 9 adet bezek kullanarak bu şekilde hamur elde ettim. Kenarlarını da eşitlemek adına bu şekilde kesip çıkardım. Daha sonra ayırarak renklerini de düzelttim. Onu da farklı bir şekilde kullanacağım. Az sonra gösteririm. Ardından hamurumu 2 parçaya böldüm ki daha sonra kırılmasın, çatlamasın. Yani sararken daha da kolaylık olsun. Ve bu şekilde hızlıca streç filme sarıp buzdolabında dinlenmeye alacağım. Buzdolabında dinlendirmeden kesip tepsiye dizebilirsiniz. Evet, olur. Ama hem pişerken çok daha fazla kabarır, hem de keserken görüntüsü istediğiniz gibi olmayacaktır. O yüzden mutlaka buzlukta en az 10-15 dakika kadar dinlendirip ardından keselim. Bu arada bu şekilde hazırladıktan sonra buzluğa alıp dilediğiniz kadar dinlendirebilirsiniz. Yani istediğiniz zaman misafiriniz geldiğinde hızlıca çıkartıp dilimleyerek fırın tepsisine koyup pişirebilirsiniz. Gerçekten benim en sevdiğim kurabiye çeşitlerinden birisidir. Hem lezzeti hem de görüntüsü çok çok güzel oluyor. Bu şekilde hazırladım ve geriye 2 tane bezem kalmıştı. 3 taneyi de boyutlarını eşitledikten sonra ikiledim ve hemen açmaya başladım. Açarken kolaylık olsun diye üzerine poşet veya yağlı kağıt yerleştirebilirsiniz. Bu arada kalan hamurları nasıl değerlendirdiğimi çok fazla soran olduğu için özellikle bu aşamayı da göstermek istedim. Bu arada dilerseniz hamurun tamamını da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Her iki hali de gerçekten çok çok güzel oluyor. Hamurları üst üste koydum. Ardından yuvarladım. Altında bir kağıt veya benimki gibi bir hamur matı olursa çok daha kolay olacaktır işiniz. Yine bu hamurum da hazır olduktan sonra streçe sarıp buzluğa koydum. Bu arada bunu pişirmedim. Canım istediğinde veya bir misafirim geldiğinde pişirmeyi düşünüyorum. Diğer hamularım da hazır oldu. Gördüğünüz gibi donmuş artık. Ortalama 20-25 dakika kadar dinlendirdim. Tamamen donmuş olması gerçekten çok çok önemli. Keserken hem görüntüsü güzel olacaktır, hem de dediğim gibi fırında pişerken gereğinden fazla kabarıp şekli bozulmayacaktır. Çok kalın kesmemeye de özen gösterelim. Bir parmak aralıklı olacak şekilde kesmeniz yeterli olacaktır. Kestiğimiz hamurları fırın tepsimizin içerisine alalım. Tepsimizde mümkünse mutlaka yağlı fırın kağıdı kullanalım. Ardından diğer hamurumu da hızlıca açıp çıkardım ve aynı şekilde kesmeye başlıyorum. Bu arada dilediğiniz şekli vererek bu kurabiyeleri hazırlayabilirsiniz. Daha önce tarifi paylaştığımda farklı şekilde hazırlamıştım ve çok çok sevilip çok fazla denenmişti. Hem YouTube hem Instagram sayfalarımda çok sevilmişti. Dediğim gibi çok da denenmiş ve de fotoğraflar gönderilmişti. Özellikle o deneyen arkadaşlardan aranızda varsa yorumlarınızı rica ediyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderdim ve fırından çıkartıyorum. Üzerlerini çok fazla kızartmadan pişirirseniz çok daha güzel olur. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş ve bu arada piştikten sonra, yani fırından çıkarttıktan sonra kesinlikle ilk sıcaklığı geçmeden dokunmayalım. Aksi takdirde kurabiyelerimiz dağılabilir. Ben süslemek amaçlı önce bitter çikolataya bandırdım. Benmari suyla eritmiştim. Ardından da fıstığa bandırdım. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz veya sade olacak şekilde de bırakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sade hali bile gerçekten çok çok güzel. Bu arada eğer tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa her zaman olduğu gibi yorum kısmına yazabilirsiniz. Özellikle kontrol edip cevaplamaya çalışıyorum. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli.
Ve 2 renkli çok lezzetli kıyır kıyır kurabiyeler hazırladık. Süslemesi tamamen size kalmış. Ben fırın tepsisine dizdikten sonra çikolatalarının donması için bu şekilde beklettim. Ardından hava kararmaya başladığı için farklı bir tepsinin yani tabağın içerisine alıp sunmadım. Bu şekilde de gayet güzel göründüklerini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi çok çok lezzetli oldular. Bu arada eğer videomu beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınız üzerinden isterseniz de WhatsApp hesabınız üzerinden sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.